Herkese merhaba. Yepyeni bir gezintiye bu sefer ülke sınırlarının dışında devam ediyoruz. Ben Mert Gönenç, 5. bölümde sizlerle birlikte Hollywood'a yani Amerikan sinemasının geçmişinden bugününe kısa bir gezintiye çıkıyorum. Zaman zaman bazı kesimlerce sabun köpüğü içerikler ürettiği eleştirilerine maruz kalan, kimileri tarafından da her yapıda hayranlıkla karşılanan bu sinemanın şu anda sol üst ekranda gördüğünüz yıldızlarıyla birlikte Amerikan sineması, namı diğer Hollywood sinemasından bahsedeceğim sizlere. Sinema tarihinin ilk ışıklarını yakanlar Avrupalılar olsa da sektörün gelişmesiyle birlikte dünyada en çok konuşulan her zaman Hollywood sineması olmuştur. Avrupa sineması sanat odaklı ilerlerken Amerikan sinemasının kazanç odaklı ilerlemeyi seçtiği de tüm dünyanın yine bildiği bir gerçektir. Hollywood sinemasının tüm dünyada baskın güç haline gelmesinde 1929 yılından bu yana verilen akademi ödüllerinin, namı diğer Oscar ödüllerinin payını da yadsımamak gerekir. Hemen hepimizin bildiği gibi her yıl düzenlenen bu törenler büyük bir görsel şova dönüştürülmüş ve dünyanın bakışlarını Hollywood'a çevirmeyi de başarmıştır. Tabii ki Hollywood sinema tarihinde ayrı başlıklar gerektiren konular ve kişiler vardır. Örneğin western filmler, yani vahşi batıdaki fantastik kovboyların arıza endam ettiği bir film türü. Veyahut da Woody Allen, oyuncu, senarist, yönetmen ve hatta müzisyen olan, yapıtlarıyla kendi özel kitlesini yaratan ve her filmi merakla beklenen dahi bir sinema adamı. Sözün özü, Hollywood sineması içine girince çıkması zor olan rengarenk bir dünya. Şimdi ben bu programda sadece geçmişten bugüne Hollywood sinemasını hatırlamak için Amerika Birleşik Devletleri'ne birlikte kısa bir gezintiye sizleri her zaman olduğu gibi davet ediyorum. Hollywood efsanesi 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı ve tarih ve yenilik açısından zengin, modern Amerikan toplumunun bir simgesi haline geldi. Filmlerin ve hareketli görüntülerin kökeni 1800'lerin sonlarında hareketsiz, karelerin hızlı bir şekilde ard arda gösterilerek hareket yanılsamasının görülmesini sağlayacak şekilde gözü kandırmak için tasarlanmış hareketli oyuncakların icadıyla başladı. 1872 yılında Edward Muybridge bir yarış pistine 12 kamera yerleştirdi ve kameraları merceklerin önünden geçen bir atı hızlı bir şekilde yakalayacak şekilde donatarak şimdiye kadar yapılmış ilk filmi yarattı. Sinema fotoğrafçılığına yönelik ilk film 1885 yılında George Eastman ve William Walker tarafından icat edildi ve bu hareketli fotoğrafçılığın ilerlemesine katkıda bulundu. Kısa bir süre sonra Auguste ve Louis Lumière kardeşler, sinematograf adı verilen, hem fotoğraf çekebilen hem de sabit kareleri hızlı bir şekilde ard arda yansıtabilen, elle çalıştırılan bir makine yarattılar. ...1900'lü yıllar film ve sinema teknolojisinde büyük ilerlemelerin yaşandığı bir dönemdi. Kurgu, arka plan ve görsel akış konusundaki keşifler gelecek vadeden film yapımcılarını yeni yaratıcı alanlara yönelmeye motive etti. Bu dönemde yaratılan en eski ve en ünlü filmlerden biri 1903 yapımı Edwin Porter tarafından yaratılan Büyük Tren Soygunu'ydu. 1905 yılı civarında Nickelodeons ve 5 centlik sinema salonları halka film izlemenin kolay ve ucuz bir yolunu sunmaya başladı. Nickelodeon sinemaların 1. Dünya Savaşı propagandasını göstermek için yaygın olarak kullanılmasının yanı sıra filmlerin kamusal çekiciliğini artırarak film endüstrisinin 1920'lere taşınmasını sağladı. 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesi Amerika Birleşik Devletleri'ni kültürel bir patlamaya sürükledi ve yeni bir endüstri merkezi yükselişe geçti. Amerika'da sinemanın evi sayılan Hollywood. Endüstri efsanesine göre Hollywood'da yapılan ilk film, yönetmenin son anda Los Angeles'ta çekim yapmaya karar verdiği 1914 yapımı The Square Man filmiydi. Ancak David Wark Griffith'in daha önceki bir filmi olan In Old California'nın tamamı 1910'da Hollywood köyünde çekilmişti. Bu dönemin önemli aktörleri arasında Charlie Chaplin de var. 1919'a gelindiğinde Hollywood, Amerikan sinemasının yüzü ve onun temsil edeceği ihtişamlı haline dönüşmüştü. 1920'li yıllar
film yıldızlarının doğuşuyla birlikte sinema endüstrisinin de gerçek anlamda gelişmeye başladığı yıllardı. Her yıl yüzlerce filmin yapıldığı Hollywood, Amerikan gücünün yükselişiydi. Hollywood, tek başına Los Angeles'ın geri kalanından ayrılan eğlenceyi, lüksü ve giderek büyüyen bir parti sahnesini vurgulayan kültürel bir simge olarak görülüyordu. Bu çağ aynı zamanda film endüstrisinde imrenilen iki rolün yükselişine de tanık oldu: yönetmen ve yıldız. Yönetmenler film yapımında daha önce film yapım teknolojisindeki kısıtlamalar nedeniyle mümkün olmayan kişisel tarzları kullanma ve ticari markalaştırma konusunda daha fazla tanınmaya başladı. Ek olarak film yıldızları, tanıtımdaki artışlar ve Amerikan eğilimlerinin beyaz perdedeki yüzlere değer verme yönündeki değişimleri nedeniyle daha fazla şöhret ve kötü şöhret kazanmaya başladı. ...1920'ler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk film stüdyosunun kuruluşuna da tanıklık etti. 4 Nisan 1923'te 4 kardeş olan Harry, Albert, Sam ve Jack Warner, Harry'nin bankacısından ödünç alınan parayı kullanarak Warner Brothers Pictures şirketini resmi olarak kurdular. 1930'lar Hollywood'un altın çağı olarak kabul edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun %65'i haftalık olarak sinemaya gidiyordu. Bu 10 yılda Laurence Olivier gibi yıldızlarla aksiyon, müzikaller, belgeseller, sosyal bildirim filmleri, komediler, westernler ve korku filmleri gibi yeni türlerin yaratıldığı, sesin filme dönüştürülmesine yönelik sektör çapındaki hareketle bu 10 yılda sinema tarihinde yeni bir dönem başladı. Shirley Temple ve yönetmen John Ford hızla üne kavuştu. Sinema filmlerinde ses parçalarının kullanılması yeni bir izleyici dinamiği yarattı ve Hollywood'un yaklaşmakta olan İkinci Dünya Savaşı'ndaki nüfuzunu başlattı. Tom Sawyer'ın maceraları bir Hollywood stüdyosu tarafından çekilen ilk uzun metrajlı renkli filmdi. 1940'ların başı özellikle Japonların Pearl Harbor saldırısından sonra Amerikan film endüstrisi için çok zor bir dönemdi. Ancak özel efektler, daha iyi ses kayıt kalitesi ve renkli film kullanımının başlaması gibi teknolojideki ilerlemeler nedeniyle prodüksiyonda bir toparlanma görüldü ve bunların tümü filmleri daha modern ve çekici hale getirdi. Diğer tüm Amerikan endüstrileri gibi film endüstrisi de 2. Dünya Savaşı'na üretkenliği artırarak karşılık verdi ve yeni bir savaş zamanı filmi dalgası yarattı. Savaş sırasında Hollywood, propaganda, belgeseller, eğitici resimler ve savaş zamanı ihtiyaçlarına ilişkin genel farkındalık yaratan işler üreterek Amerikan vatanseverliğinin önemli bir kaynağı oldu. 1946 yılı salonlara gelme ve toplam kar açısından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ...1950'ler Amerikan kültüründe ve dünyada büyük değişimlerin yaşandığı bir dönemdi. Savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama bir ailenin refahı arttı. Bu da yeni toplumsal trendler, müzikte ilerlemeler ve pop kültürünün yükselişini, özellikle de televizyon setlerinin ortaya çıkmasını yarattı. 1950 yılına gelindiğinde tahminen 10 milyon evde televizyon bulunuyordu. Demografideki değişim film endüstrisinin hedef pazarında da bir değişiklik yarattı ve Amerikan gençliğine yönelik materyaller yaratılmaya başlandı. Film yapımcıları karakterlerin geleneksel, idealize edilmiş tasvirleri yerine isyan ve rock and roll hikayeleri yaratmaya başladı. Bu çağ daha karanlık bir olay örgüsüne James Dean, Marlon Brando, Ava Gardner ve Marilyn Monroe gibi havalı yıldızların canlandırdığı karakterlere sahip filmlerin yükselişine tanık oldu. Televizyonun çekiciliği ve rahatlığı sinema salonlarına katılımda büyük bir düşüşe neden oldu ve bu da birçok Hollywood stüdyosunun para kaybetmesine neden oldu. Hollywood, zamana ayak uydurabilmek için sinemalarda kaybettiği parayı kazanmak amacıyla televizyon için film çekmeye başladı. Bu Hollywood'un televizyon endüstrisine girişinin işaretiydi.
1960'lar sosyal değişimin çok hızlı yaşandığı bir dönemdi. Bu dönemdeki filmler eğlenceye, modaya, rock'n'roll'a, sivil haklar hareketleri gibi toplumsal değişimlere ve kültürel değerlerdeki geçişlere odaklandı. Aynı zamanda büyük ölçüde Vietnam Savaşı'ndan ve hükümet gücündeki sürekli değişimlerden etkilenen dünyanın Amerika ve kültürüne ilişkin algısının da değiştiği bir dönemdi. 1963 yılı film yapımında en yavaş yıldı. Yaklaşık 120 film vizyona girdi. Üretimdeki bu düşüş televizyon işlerinden kaynaklanan düşüş karlardan kaynaklandı. Film şirketleri bunun yerine başka alanlardan para kazanmaya başladı. Müzik kayıtları, televizyon için yapılan filmler ve televizyon dizilerinin icadı. Ayrıca sinemaya daha fazla müşteri çekmek amacıyla ortalama sinema bileti fiyatı yalnızca $1 düşürüldü. 1970 yılına gelindiğinde bu durum son 25 yılda gelişen film endüstrisinde bir bunalıma neden oldu. Florida'daki Disney World benzeri tema parkları gibi birkaç stüdyo hala hayatta kalma mücadelesi veriyor ve yeni yollardan para kazanıyordu. Mali sıkıntılar nedeniyle ulusal şirketler birçok stüdyoyu satın aldı. Hollywood'un altın çağı sona erdi. Vietnam Savaşı'nın tüm hızıyla devam ettiği 1970'ler Amerikan kültüründe büyük bir hayal kırıklığıyla başladı. Her ne kadar Hollywood en kötü zamanlarını görmüş olsa da 1960'ların sonları 1970'lerde dil, cinsiyet, şiddet ve diğer güçlü tematik içerikler üzerinde yaratılan kısıtlamalardaki değişiklikler nedeniyle bir yaratıcılık patlamasına tanık oldu. Amerikan karşı kültürü Hollywood'a yeni alternatif film yapımcılarıyla daha büyük riskler alma konusunda ilham verdi. Hollywood'un 1970'lerdeki yeniden doğuşu genellikle yeni ve göz kamaştırıcı özel efekt teknolojisine sahip, yüksek aksiyonlu ve gençlere yönelik filmler yapmaya dayanıyordu. Hollywood'un mali sıkıntısı, Jaws ve Star Wars gibi sinema tarihinin o dönemde en çok hasılat yapan işleri haline gelen filmlerin şok edici başarısıyla bir miktar hafifledi. Bu çağ aynı zamanda VHS video oynatıcıların, lazer disk oynatıcıların ve video kaset ve disklerdeki filmlerin ortaya çıkışına da tanık oldu ve bu da stüdyoların karını ve gelirini büyük ölçüde artırdı. Ancak evde film izleme olanağı sağlayan bu yeni seçenek sinemaya katılımda bir kez daha azalmaya neden oldu. ...1980'lerde film endüstrisinin geçmişteki yaratıcılığı homojenleşti ve fazlasıyla pazarlanabilir hale geldi. Yalnızca izleyicilerin ilgisini çekmek için tasarlanan 1980'lerin uzun metrajlı filmlerinin çoğu genel kabul gördü ve çok azı klasik oldu. Bu 10 yıl 25 veya daha az kelimeyle kolayca tanımlanabilecek sansasyonel filmlerin tanıtımı olarak kabul ediliyor ve bu zamanın filmlerini daha pazarlanabilir, anlaşılır ve kültürel açıdan erişilebilir hale getiriyor. 1980'lerin sonuna gelindiğinde çoğu filmin orijinal olmaması ve kalıplaşmış olması nedeniyle o zamanın filmlerinin basit, eğlence arayan izleyicilere yönelik olduğu genel olarak kabul edildi. Pek çok stüdyo deneysel ve düşündürücü konseptler konusunda risk almak yerine özel efekt teknolojisindeki gelişmelerden yararlanmaya çalıştı. Prodüksiyon maliyetleri arttıkça ve bilet fiyatları düşmeye devam ettikçe filmlerin geleceği istikrarsız görünüyordu. Ancak görünüm kasvetli olsa da Jedi'ın dönüşü, Terminator ve Batman gibi filmler beklenmedik bir başarıyla karşılandı. Özel efektlerin kullanılması nedeniyle film yapım bütçesi arttı ve sonuç olarak birçok oyuncunun ismi abartılı bir yıldızlığa dönüştü. Uluslararası büyük sermaye sonunda Hollywood'da birçok filmde hak sahibi konuma da geldi ve filmler üzerindeki mali kontrolü ele geçirdi. Paradan tasarruf etmek için giderek daha fazla film yurt dışında çekilmeye başlandı. Çok uluslu endüstri grupları arasında Columbia ve 20th Century Fox'un da bulunduğu birçok stüdyoyu satın aldı. ...1990'lı yılların başındaki ekonomik düşüş gişe gelirlerinde büyük bir azalmaya neden oldu.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni çok ekranlı Cineplex kompleksleri nedeniyle seyircinin genel katılımı arttı. Braveheart gibi yüksek bütçeli filmlerde savaş alanı sahneleri, araba kovalamacaları ve silahlı çatışmalar gibi şiddet içeren sahneler için özel efektlerin kullanılması birçok sinema severin ilgisini özellikle çekiyordu. Bu arada stüdyo yöneticilerinin hit filmler çekerken geçimlerini sağlamaları yönündeki baskı da artıyordu. Hollywood'da film yıldızlarının artan maliyetleri, ajans ücretleri, artan prodüksiyon maliyetleri, reklam kampanyaları ve çalışanların grev tehditleri nedeniyle filmlerin yapımı aşırı derecede pahalı hale geliyordu. Her türlü zorluğa rağmen hem hikaye anlatımı hem de teknoloji anlamında 90'lar büyük filmlerin dönemi oldu. Birçok unutulmaz yapımın damgasını vurduğu bu yıllar sinema severlerin hafızalarına kazındı. 90'lı yıllar özellikle gişe rekorları kıran büyük prodüksiyonların, teknolojik yeniliklerin ve yaratıcı anlatım tekniklerinin öne çıktığı, bütün özellikleriyle birlikte sinema tutkunları için bir festival gibiydi. Milenyumun başlangıcı teknolojideki hızlı ve dikkat çekici ilerlemelerle sinema tarihinde yeni bir çağ başlattı. Film endüstrisi 2000'li yıllarda Blu-ray disk ve IMAX sinemaları gibi başarılara ve icatlara tanık oldu. Ek olarak da Netflix gibi yayın hizmetlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte filmler ve televizyon şovları artık akıllı telefonlarda, tabletlerde, bilgisayarlarda ve diğer kişisel cihazlarda izlenebiliyor. 2000'li yıllar bugün de dahil film ve teknoloji endüstrilerinde büyük bir değişimin yaşandığı bir dönem olarak devam ediyor ve daha fazla değişimin hızla geleceği kesin. Gelecek bize ne gibi yenilikler getirecek merakla bekleyip göreceğiz. Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden Akademi Ödülleri ya da bilinen adıyla Oscar ödülleri 1929 yılından beri gerçekleştiği aya damgasını vuruyor. Hollywood tarihinin geçmişinden bugüne gelirken Oscar ödüllerine hiç değinmeden geçemezdim. Üstelik kültür sanat çevrelerinin ilgiyle takip ettiği bu törenler popüler kültürün de köklü ve önemli bir parçası. Hatta her yıl kendi gündemini yarattığını ve uzun süre konuşulduğunu düşünürsek Oscar ödülleri toplumsal hafıza çerçevesinde bile değerlendirilebilir. Neredeyse 100 yılı bulacak bu sinema etkinliğine dair dünden bugüne kısa, ilginç ve eğlenceli bilgileri derledim sizler için. Akademi Ödül Töreni ilk defa 16 Mayıs 1929 tarihinde gerçekleşti. 270 kişinin katıldığı ödül töreni sadece 15 dakika sürdü. 1939 yılında en iyi film ödülünü alan ilk renkli film, Amerikan sinemasının klasiklerinden rüzgar gibi geçti. Gone with the Wind oldu. Aslında ödül töreninin değil, ödül heykelcinin adı olan Oscar'a bu ismi kimin verdiği bilinmiyor. Bununla ilgili birçok teori var ancak doğrulukları teyit edilebilmiş değil. Bunu ilk defa duyuyor olabilirsiniz ancak heykelcinin gerçek adı Academy Award of Merit. Sunucuların ödülü kazanan açıklamadan önce söylediği artık bir klasik haline gelmiş "And the Oscar goes to" anonsu 1989 yılına dek "And the winner is" şeklinde yapılıyordu. O yıl Akademi Komitesi'nin verdiği kararla bu değiştirildi ve günümüzde de aynı şekilde devam ediyor. Charlie Chaplin'in Limelight filmi 1952 yılında gösterime girmiş olmasına rağmen tam 20 yıl sonra 1972 yılında en iyi film ödülünü aldı. Çünkü o zaman Los Angeles sinemalarında gösterime girmemiş filmler akademi ödülleri için değerlendirilmiyordu ve Limelight 20 yılın ardından sinemalarda gösterildiğinde ödüle layık görüldü. Akademi ödülleri ne yaşanırsa yaşansın asla ertelenmemesiyle ünlü. Neredeyse 100 yıllık tarihinde sadece 3 kez ertelendi. 1938 yılında Los Angeles'ta büyük bir sel olduğunda, 1968 yılında Martin Luther King öldürüldüğünde ve 1981'de Başkan Ronald Reagan'a suikast girişiminde bulunulduğunda. Akademi ödülleri 19 Mart 1953'te ilk defa Amerika ve Kanada'da televizyonda gösterildi. Bugünse televizyonda Oscar ödüllerini izlemek neredeyse arkadaşlar arasında bir geleneğe dönüşmüş durumda.
Oscar tarihinin en çok aday gösterilen ismi ise 64 seferle Walt Disney. Disney bu ödüllerden 26'sını kazandı. Akademi ödüllerinin bugüne kadarki en çok aday gösterilmiş aktristi tam 21 seferle Meryl Streep. Streep bu adaylıkların 3 tanesiyle ödül kazandı. En iyi animasyon filmi kategorisi ilk defa 2001 yılında eklendi ve ilk ödül Shrek'in oldu. İlk günden bugüne kadar yaptığımız gezintiden sonra gelin, şimdi biraz da iş dünyasına göz atalım. Hollywood sinemasındaki yönetmenler en az dünyaca ünlü aktör ve aktrisler kadar popülerdir. Stanley Kubrick'ten Martin Scorsese, Steven Spielberg'ten Quentin Tarantino'ya kadar yönetmen sineması kavramının da Hollywood'da büyük yer kapladığını söyleyebiliriz. Örneğin John Ford western filmleriyle özdeşleştirilirken Alfred Hitchcock gerilim filmlerinin yönetmeni olarak kabul edilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde sinema sektörü ülke ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Kongre Kütüphanesi'nde saklanmak üzere National Film Preservation Board yani Ulusal Film Koruma Heyeti tarafından seçilen filmler Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Film Arşivi adı altında toplanır. Bu arşivde Orson Welles imzalı Yurttaş Kane'den Hollywood'un kült yapımı Ben Hur'a kadar yaklaşık 500 film bulunur. Tabii Hollywood sineması denince akıllara birbirinden ünlü oyuncuların yüzleri gelir. Ortalama bir sinema seyircisinin bir çırpıda sayacağı aktörler arasında Hollywood yıldızlarının geniş yer kaplaması da doğal olarak kaçınılmazdır. Sırada dünden bugüne bütün dünyada ses getirmiş filmler hakkında bilinmeyenler var. Programın bu bölümünde sizler için bazılarını paylaşacağım. Evde Tek Başına, Terminator, Titanic, bazı aktörlerin yaşadıkları ve çok daha fazlası hakkında bilinmeyen gerçeklere bakmaya ne dersiniz? Evde Tek Başına filminde Buzz'ın kız arkadaşını canlandıran oyuncu aslında bir kız değil, peruk takmış bir erkekti. Bunun sebebi ise yönetmen Chris Columbus'un filmde geçen durumun bir kıza karşı çok kaba olacağını düşünmüş olmasıydı. Star Wars serisinin sevilen karakteri Amiral Ackbar'ın kostümü çok çirkin bulunduğu için değiştirilmesi önerilmişti. Ancak yönetmen çocuklara iyi kişilerin her zaman güzel, kötülerin ise çirkin olmadığını göstermemiz gerek diyerek öneriyi reddetti. ...2008 yapımı Kung Fu Panda Çin'de o kadar popüler oldu ki tüm ülke genelinde neden Batılılar bizim kültürümüz hakkında daha iyi film yapmışlar diye bir tartışmaya sebep olmuştu. Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminin yönetmeni Tim Burton, dijital grafikler kullanmak istemediği için 40 sincaba fındık kırıp yere bırakmaları için alıştırma yaptırmıştı. Indiana Jones hayranları burada mı? Indiana Jones filminde Indiana'nın babasını canlandıran Sean Connery, gerçek hayatta Harrison Ford'dan tam 12 yaş büyüktür. Hayao Miyazaki kendi filmleri sürekli hareket ve aksiyonla dolu olduğu için mutlaka karakterlerin hiç konuşmadan uzaklara baktığı Ha isimli sahneler ekliyor. Bu sahneleri eklemesinin sebebi olarak da seyirciye biraz ara verip nefes aldırmak olduğunu söylüyor. Michelle Pfeiffer'ın 1992 yapımı Batman Dönüyor filminde giydiği kedi kadın kostümü vakumlu lateksten yapılmıştır. O kadar dar bir kostümdür ki Pfeiffer bayılmamak için ara ara kostümünü çıkarıp dinlenmek zorunda kalmıştır. Ayrıca yine kostümden dolayı kendi sesini bile duyamadığından çok yüksek sesle konuştuğunda ona yönetmen Tim Burton yardımcı olmuştur. Mad Max filminin yönetmeni filmin montajını erkek editör yaparsa diğer aksiyon filmlerinden bir fark kalmaz diyerek eşinin yapmasını istedi. Film gerçekten de Oscar ödülü kazanmayı başardı. Shrek'in yapım ekibi aslında ceza olarak görevlendirilmiş. DreamWorks şirketi diğer yapımlarda başarısız sonuç alan çalışanlarını bu filmin ekibine dahil etmiş ancak film bilindiği üzere 500 milyon dolar hasılat yaparak Oscar kazandı.
Quentin Tarantino şimdiye dek yarattığı en iyi karakterin Soysuzlar Çetesi'ndeki Hans Landa olduğunu söylüyor. Hatta karakteri oynayacak doğru oyuncuyu bulamadığı için neredeyse film çekimlerini iptal ediyormuş ki karşısına Christoph Waltz çıkmış. Birçok kişinin favori romantik dram filmlerinden Not Defteri'nin Noah karakteri için yönetmenin yakışıklı olmayan birisini istemesi üzerine bu role Ryan Gosling seçilmiştir. Terminator karakterini canlandırması için ilk başta O.J. Simpson düşünülmüştü. Fakat filmin senaristi ve yönetmeni James Cameron'a göre Simpson insan-robot karışımı bir katil olmak için fazla iyi ve dikkat çekici görünüyordu. ...1986 yapımı fantastik film İskoçyalı, orijinal adıyla Highlander'da kılıçlardan kıvılcım çıkması için otomobil aküsü kullanılmıştır. Demir Dev filminin yönetmeni senaryo için kurşun kazasında ölen kız kardeşinden esinlenmiş. Eğer silahların ruhu ve seçim yapma şansları olsaydı nasıl olurdu diye başlamış hikayesine. Iron Man filminde Terence Howard, Iron Man karakterine hayat veren başrol oyuncusu Robert Downey Jr.'dan daha fazla ücret almıştır. Tanıdığımız aktörlerin bazıları zaman zaman yazdıkları senaryolar, zaman zaman da yönettikleri filmlerle farklı özelliklerini sinemaya yansıtmışlardır. 2013 yapımı Lanetli Kan filminin senaryosu, Prison Break dizisinden tanıdığımız Wentworth Miller tarafından yazılmıştır. Titanic filminin meşhur Rose resmi esasında filmin yönetmeni James Cameron tarafından çizilmiştir. Keanu Reeves, Matrix filminde aldığı ücretin toplam %70'i olan 32 milyon doları lösemi araştırmalarına bağışlamıştı. Robert Pattinson kendisini sürekli takip eden obsesif bir hayranıyla yemeğe çıkmış ve saatlerce hayatı hakkında söylendiği için hayranı tekrar ortalarda gözükmemiş. Bir gün adamın biri ormanda gezerken bir kelebeğin kozasından çıkmaya çalıştığını gördü. Kozasındaki küçük delikten çıkmaya çabalayan kelebeği saatlerce izledi. Sonra adam kelebeğin kozadan çıkmak için çabalamaktan vazgeçtiğini, gücünün kalmadığını düşündü. Kelebeğe yardım edeyim de kolayca çıksın diye düşündü ve kozadaki deliği daha rahat çıksın diye büyüttü. Bu sayede kelebek kozasından kolayca çıkabildi. Fakat çıkmaya daha hazır değildi, bedeni hala kuru ve kanatları buruş buruştu. Adam kelebeğin gücünü toplayıp kanatlarını açıp uçacağını düşünüyordu. Ama kelebek kozasından zamanından önce çıkmıştı. Ne kadar çabalasa da uçamadı ve buruşmuş kanatlarıyla yerde sürünmeye devam etti. Adam iyi niyetli bir şekilde kelebeğe yardım etmeyi istemişti ama bilmediği nokta kelebeğin kozadan çıkmak için çabalaması, bedenindeki sıvının kanatlarına gitmesini ve bu sayede doğru zamanda kozasından çıktığında uçabilmesini sağlayacaktı. Hayat akarken sarf edilen çabalar, uğraşlar bizi hayatımızdaki bir sonraki adıma hazırlar. Gerekli güce ulaşmayı sağlar. Kendi kanatlarınızla uçmak isterseniz emek vermeniz, zorluklarla mücadele etmeniz gerekir. Çocuğunuzun her istediğini iyi niyetle yerine getirir ve hayatın zorluklarıyla karşılaşmasına izin vermezseniz, aslında zamanı geldiğinde kendi kanatlarıyla uçmasını engellemiş olursunuz.